Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Yeni ürün, yeni video. Bu videomuzda Sideshow Collectibles'ın efsane ürünlerinden birine bakacağız. Arwen'i inceleyeceğiz. Tabii Weta Workshop da var olayın içinde ama o zamanlar şu an bildiğimiz Weta Workshop değiller. Ultra güzel bir ürün. Bazı hataları var ama genel yapı itibariyle çok başarılı bir ürün. Sonuçta Arwen 2001, 2002, 2003 yıllarında film vizyona girdiğinde Liv Tyler sayesinde ve doğal olarak Peter Jackson'ın o senaryodaki ufak tefek oynamalarıyla beraber fantastik dünya severlerinin de kadrosuna katılmış bir karakter ve Liv Tyler efekt sonucunda da biliyoruz ki oldukça beğenilen, oldukça ön plana çıkan bir karakter haline geldi. Şimdi video boyunca bu muhteşem ürünün yakın çekimlerini ve doğal olarak bir ufak bir künye belirteceğiz tabii ki her zaman gibi ama onun dışında bu sefer ekstradan bir de şöyle bir şey yapmak istedim. Arwen ve Aragorn'un hikayesinin, o Faramir'in torununun yazdığı romanın içinde Faramir'in torunu Arwen ve Aragorn'un hikayesini dile getiriyor. Bir kitap hazırlıyor. Biraz ona bir bakacağız. Biraz onu inceleyeceğiz. Onu arkadan anlatırken ben siz de heykelin detaylarını keyifle izleyebileceksiniz diyorum. Ve çok beklemeden videoya başlıyorum. 1000 limitli bir heykel ve bu 226 numaralı olanı 1/5 ölçek diye geçiyor. Dolu bir heykel bu arada, yani standı falan bayağı ağır. 3,5 kiloluk 1 kilo ağırlığı var. Genelde biraz daha hafif oluyorlar. Kalabalık bir grup hazırlamış, o yüzden hemen şuradan bakıyoruz. Myrtle Groggins heykeltıraşı, Bernardo Esquivel boyayan kişi, David Igo tasarım ve Jesse Lincoln gelişim koordinatörü heykelin. Öyle böyle değil. Bunu yapmak için 4 kişi uğraşıp çalışmışlar. Ciddi emek. En büyük sıkıntıyı baştan söyleyeyim, sağ göz şehla. O kadar adam çalış ama sonuçta istemediğim bir detay şak diye otursun heykelin üstüne. 2012 yılında piyasaya çıktı. Polystone dedikleri o maddeden klasik bir heykel. Serisi vardı. Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas kaçınılmaz ve Arwen olmak üzere. Güzel bir gruptu onlar. Bu da çok güzel bir heykel. 34 santim yükseklik, 20 santim de üstünde durduğu standın boyu, 29 santim derinliği. Ne çok küçük, ne çok büyük, tam kıvamında, harika ölçüyor olan bir heykel. Gelelim Aragorn ve Arwen'in hikayesine. Bu hikayeyi kim yazıyor? Faramir'in torunu Barahir. Aragorn öldükten sonra ikisinin aşkını kitap haline getiriyor. Bu hikayeyi kalıcı hale getirmek istiyor. Hikayemiz nasıl başlıyor? Aragorn'un babası Arathorn II orklarla girdiği bir pusuda oklanarak öldürülüyor. Ve doğal olarak o süreçte genç ve yönetebilecek kıvamda olmayan Aragorn, annesi Gilraen'le beraber Elrond himayesine veriliyor daha doğrusu. Neden? Çünkü düşmanlarına karşı koyabilecek durumda değil ve krallık zayıf kalmasın istiyorlar. Vekil harç dönemi başlıyor. Aragorn ne oluyor? Elrond'un yanında, ona söylemiyorlar kim olduğunu, ne olduğunu, soyu nedir, durumu nedir, konumu nedir, bu konularda bilgi verilmiyor Aragorn'a. Hatta Estel diye çağırıyorlar ki herhangi biri kim olduğunu duyup, ismini duyup anlamasın diye. Bir himaye süreci başlıyor Aragorn için ve 20'li yaşlarına geldiğinde ona bu bilgiler veriliyor artık. Olgunlaşmış genç bir savaşçı sonuçta, ne olduğunu, ne yapması gerektiğini bilsin istiyorlar. Bir gün ormanda yürürken Aragorn mavi yeşil elbiseler içindeki Arwen'i görüyor ve bir anda ona aşık oluyor. Aslında onu ilk gördüğünde Luthien zannediyor. Kendisinde bir rüyadaymış gibi hissediyor. Daha sonra tabii ki hatasının farkına varıyor, Arwen'le tanışıyor ama ona olan aşkı hiç azalmıyor. Ancak tabii ki bu ilişkinin yaratabileceği sıkıntıları bilen annesi Gilraen, Aragorn'u bu konuda ilk uyaran kişi. Daha sonra doğal olarak baba tarafı geliyor, Elrond. Elrond, kızının bu aşk sonucunda yapacağı, daha doğrusu bu ilişkinin başlangıcının devamında yapacağı tercihi anladığı için önce gidiyor Aragorn'u uyarıyor. Bu tercih nedir? Biliyoruz ki Elrond isterse ölümlü isterse ölümsüz bir hayatı seçebilme şansına sahipti.
Kızı da aynı. Kızı da isterse ölümsüz hayatı tercih edebiliyor. Elflerin o ölümsüz hayatından ölümlü hayata geçme tercihi Arwen'in elinde. Ve diyor ki Aragorn'a, bak diyor hani asil bir aileden geliyor sonuçta Arwen. Son derece kalın, soylu bir aile bu. Ve diyor ki benim kızımla evlenebilmen için diyor senin de bir kral olman gerekiyor. Aynı zamanda Aragorn'un soyunun üzerinde olan bir lanet var biliyorsun. Bir terslik var diyelim ya da biraz daha kibarleştirelim. Onunla ilgili de bilgiler verince Aragorn diyor ki kardeşim ne oluyor ya? Yeter bu kadar diyor ve kendisini kırsala vuruyor. Ve 30 sene boyunca kırsal bölgede kolcu olarak geziyor. Büyüyor aslında. Tecrübe kazanıyor. Birçok konuda fikir sahibi oluyor Aragorn. Kırsal bölgede kolculuk yapmaya başladığının 49. yılında Aragorn artık biraz yorulmuştur ve Lorien'e geri döner. Lorien'de biraz dinlenip kafa dinlemek daha doğrusu ister. Rahatlatma ister kendini. Ancak bu sırada Arwen de Lorien'dedir ve Aragorn'un bundan haberi yoktur. Aragorn'u tekrar gören Arwen, Caras Galadhon'un altın çiçekleriyle dolu ağaçlarının altında yaptıkları bir yürüyüşte kararını verir. Lorien'in ortasındaki Kerin Amroth'ta birbirlerine bağlandıklarına dair bir söz verirler. Tabi bu sırada Elrond'un Aragorn'a söylediği ve kızının sadece bir kralla evlenebileceği sözü de halen akıllarındadır. Buradaki tatlı detay Gondor'un o yeni beyaz ağacı, yeni olanı ama. Onların bu birlikteliklerini artık taçlandırmak diyelim, şereflendirmek için çiçek açar. Ancak çiftimiz evlenmek için 39 yıl daha beklerler. Yüzük Savaşları bittiğinde 3. Çağ 3019. yılını gösterirken bu ikili evlenirler. Çünkü Aragorn artık kral olmuştur. Minas Tirith'te törenle o bekleyiş artık sona erer ve Aragorn'la Arwen resmi olarak bir çift haline gelirler. Çiftimiz Yüzük Savaşları'ndan sonra 120 yıl boyunca evli kalırlar. Çok ciddi bir süre olduğunu kabul etmek gerekiyor. Aragorn son günlerinde Arwen'e hüzün içinde ayrılmalıyız ama ümitsizlik ile değil. Dünyanın evrelerine sonsuza kadar bağlı değiliz. Onların ötesinde anılardan daha fazlası olan bir dünya var der. Arwen, Aragorn'un ölümünden sonra Eldarion ve kızları ile vedalaşır ve Lorien'e gider. Burada birkaç detay vermek istiyorum. Aragorn'la evlendiği vakit ölümsüz diyarlara gideceği, daha doğrusu gitmek üzere olan hakkını Frodo Baggins'e verir. Aragorn'la olan evlilikleri süresince Eldarion ve isimleri belirtilmemiş birden fazla kız çocuğu olur bu çiftin. Ve bunların hepsi tabii ki 4. çağda olurlar. Çocuklarıyla vedalaştıktan sonra Lorien'e gider dedik. Lorien'de bulunan Kerin Amroth'ta Aragorn'un ölümünden tam bir yıl sonra Arwen'de elflerde olduğu gibi solar. 120 yıl beraber geçirmişlerdir ve bu sırada Arwen 2901 yaşındadır. Etimolojik olarak ismini açmak gerekirse Arwen'in soylu bakire, noble maiden olarak çevirebiliriz. Burada Sindarin elfçesinden ara kelimesi yani soylu, asil anlamına gelen bir kelime burada a düşüyor. Arkasına ven eklendiğinde o da bakire, Arwen karşımıza çıkıyor. Lakabı Undomiel, akşam yıldızı. O da Quenya elfçesinden geliyor. Undome, alacakaranlık şafağı demek, o anlamda kullanılan bir kelime. El, onun sonuna eklenen parçada yıldız anlamına geliyor kelime olarak. Ve tabii ki doğal olarak bu ikili hikayede efsane bir yer alıyorlar bizim için. Neden? Film çok ciddi anlamda bunu veriyor bize. Dediğim gibi gerek Liv Tyler, işte gerek o elf olmanın verdiği ya da uyandırdığı hayranlık diyelim, birçok insanı etkiliyor ve hem sonuçta kafamızda hem de gözümüzde çok ciddi bir yer kaplamaya başlıyor Arwen karakteri. Son derece de başarılı bir ürün izledik hikayeyi dinlerken. Araya ben birer ikişer fotoğrafta sıkıştırdım. Güzel çünkü, yapacak bir şey yok. Bu şekilde de bu heykelimizi tanımış olduk.
Smeagol'un evinde bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar. Kendinize dikkat edin.